Değerli arkadaşlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı biz Türkler bir Turan kardeşi olarak görüyoruz. Esasında aslını inkar etmeyen bir adam. Macar halkı da aslını inkar etmiyor. Onlar da bizim gibi Orta Asyalardan Avrupalara gelmişler. Fakat krallarının aldığı bir karar çerçevesinde özellikle Avrupa'nın Osmanlı yayılmasına karşı güvenlik önlemlerini arttırdığı bir çağda Hristiyanlığı seçerek şamanizmden bir tür Hristiyanlığın koruyucu kimlikli milleti haline de gelmişler. Uzun uzun anlatmayacağım. Budapeşte'nin belgeselini yapmış bir dostunuz olarak bu konuyu çok uzatmaya başlarsam tadı kaçar. Yani niye tadı kaçar? Uzar iş. Böyle bir kimlikleri var. Fakat Viktor Orban Macar milliyetçisi olmakla Müslüman düşmanlığını bir araya getirebilen bir karakter. Açık konuşacağım. Yani Milorad Dodik, biliyorsunuz Bosna Hersek'in Sırp politikacısı, en iyi dostu. Boşnaklardan hoşlanmıyor adam. Daha oradan başlıyor hikaye. Bir de Avrupa'ya işte Müslüman göçüne karşı en sert tutumu sergileyen karakter. Fakat tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir dostluğu var. Ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarını asla kaçırmıyor. Benim anladığım kadarıyla Avrupa ile Orta Asya arasında bir bağ oluşturmanın peşinde koşuyor. Olabilir. Son olarak 6 Kasım 2024'te Bişkek'te, Kırgızistan'ın başkentindeki Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde kendisine Türk Devletleri Teşkilatı yüksek âli nişanı verildi. Türk dünyası âli nişanı, yani büyük nişan. Çok mutlu oldu ve olarak böyle bir karakterle karşı karşıyayız. Bizden yana ama bir yönüyle de bizden çok farklı. En büyük tutkusu İsrail. Yani bir devlet İsrail ile ilişkilerinin iyi olmasını isteyebilir. Ben bunu hiç eleştirmem yani. Hiç bir şey demem. Ama yaşanılan olaylar çerçevesinde geliştirilebilecek ilişkiler vardır. Yaşanılan olaylar çerçevesinde geliştirilemeyecek ilişkiler vardır. Bunu bir devletin ayırt etmesi lazım. Şu an Avrupa'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında vermiş olduğu tutuklama kararına en sert tepki Viktor Orban'dan geldi. Diyor ki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için aldığı tutuklama kararı büyük bir küstahlık ve insanlığa karşı alaycı bir yaklaşımdır. Demek ki 43 bin masum insanın ölümünden hiç etkilenmemiş Macar Başbakan. Hiç. Bu lafı nasıl edebiliyor? Bu karar her ne kadar hukuki kimlik taşıyor görünse de aslında politiktir, çünkü sürmekte olan bir savaşı etkilemektedir. Başbakan Netanyahu'yu bu nedenle Macaristan'a davet ettim. Garanti verdim. Macaristan'da da asla bu karar uygulanmayacak ve İsrail Başbakanı tutuklanmayacaktır. Bu kararı reddetmek zorundayız diyor. Macaristan 1999 yılında Roma Anlaşması'nı imzalamış. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin koyduğu kuralları uygulamak zorunda olan bir devlet. Diyor ki, ben böyle bir devletim, Avrupa devleti olarak diyorum ki diyor, Netanyahu'yu çağıracağım ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını reddedeceğim diyor. Şimdi bir devletle ilişki açısından yumuşak yaklaşım falan olabilir ama bu Türk Devletleri Teşkilatı açısından nasıl değerlendirilecek çok merak ediyorum. Çok. Bu açıkça Gazze'deki o korkunç tabloyu hiç etkilenmeden desteklemek adına
yapılmış bir tutumdur. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi biraz sanıyorum insani açıdan ve özellikle Doğu toplumlarına olan kötü bakış açısından kontrolden çıkmış gözüküyor. Ben Ankara'yı uyarayım da sonra ileride yeni sorunlar yaşamayalım. Hoşça kalın.